İsviçre'nin Aargau kantonunda, Habichtsburg adında küçük bir kalede başladı her şey. Şahin Kalesi anlamına gelen bu ad, yüzyıllar sonra Avrupa'nın en kudretli hanedanına ev sahipliği yapacak olan o topraklara ait. Ve tarihin seyrini değiştirecek bir söz, bir motto, Bella gerant Ali, tu Felix Austria nube. Bırak başkaları savaşsın, sen mutlu Avusturya, evlen. Bu söz, kılıçtan çok beşiklerle, fetihlerden çok nikahlarla imparatorluk kuran bir hanedanın felsefesinin özetiydi. Bu, 1000 yıla yakın bir süre boyunca Avrupa'nın haritasını yeniden çizen, üzerinde güneş batmayan imparatorluklar kuran ve her daim iktidarın merkezinde yer alan Habsburg hanedanının destanıdır. Habsburgların yükselişi, mütevazı bir başlangıca sahipti. 13. yüzyılda Rudolf von Habsburg, beklenmedik bir şekilde Kutsal Roma İmparatoru seçildiğinde, kimse bu ailenin Avrupa'nın kaderini yüzyıllarca elinde tutacağını tahmin edemezdi. Rudolf'un siyasi dehası ve Avusturya dükalığını ele geçirmesiyle, hanedanın gücünün ilk taşı konuldu. Viyana, onların yeni merkezi olacak, Alp dağlarının gölgesindeki bu şehir, imparatorluğun kalbi haline gelecekti. İlk nesiller, hem kılıçla hem de akıllı evliliklerle topraklarını genişletti. Burgundiya, Bohemya, Macaristan, her biri, bir taç giydirme töreni veya bir nikah akdiyle Habsburg envanterine ekleniyordu. Onlar, fethetmek yerine birleştirmeyi tercih ediyorlardı. Avusturya evleniyor, diyen o motto, sadece bir temenni değil, bir stratejiydi. 16. yüzyılın başları, Habsburg gücünün zirvesiydi. İmparator Maximilian'ın evlilik politikasının meyveleri toplanıyordu. Oğlu yakışıklı Filip'i İspanya kraliyet ailesinden Juana ile evlendirdiğinde, tarihin en büyük imparatorluğu doğacaktı. Torunu V. Karl, tahta çıktığında, sadece Avusturya ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun değil, İspanya'nın, İspanyol Hollanda'sının, Güney İtalya'nın ve en önemlisi yeni dünyadaki tüm keşfedilmiş toprakların hükümdarıydı. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk tabiri, ilk kez onun hükümranlığı için kullanıldı. Karl, Avrupa'yı birleştirmeye çalışan son Kutsal Roma İmparatoruydu. Bir yanda Osmanlı'nın Viyana kapılarına dayanması, diğer yanda Martin Luther'in reform hareketini başlatmasıyla tüm Avrupa'yı saran dini savaşlar. Karl, hayatı boyunca bu devasa mirası bir arada tutmak için mücadele etti. İmparatorluğunun genişliği kadar sorunları da devasaydı. En sonunda, iktidarın ağırlığına dayanamayarak tahtını ikiye böldü. İspanyol kolu ve Avusturya kolu. Bu, hem bir vedaydı, hem de hanedanın gücünü korumak için alınan stratejik bir karardı. Ve Karl'dan sonra Habsburglar iki ana kola ayrıldı. İspanyol Habsburgları ve Avusturyalı Habsburglar. İspanyol kolu, Amerika'dan gelen gümüşle zenginleşirken, Engizisyon'un ve mutlakiyetçiliğin karanlık gölgesinde kaldı. 17. yüzyılın sonlarına doğru, sık sık yapılan akraba evlilikleri nedeniyle genetik hastalıklar ve varis krizleriyle zayıfladı ve 1700 yılında son İspanyol Habsburg Kralı II. Carlos'un ölümüyle tarihe karıştı. Ancak Avusturyalı Habsburglar, Avrupa siyasetindeki varlığını sürdürdü. Barok sanatın ve müziğin hamisi oldular. Schönbrunn Sarayı gibi görkemli yapıları inşa ettiler. İmparatoriçe Maria Theresia, kızı Marie Antoinette'yi Fransız kraliyet ailesine gelin göndererek evlilik politikası geleneğini sürdürdü. Bu dönemde Mozart, Beethoven gibi dehalar onların himayesinde sanatlarını icra etti. 19. yüzyıla gelindiğinde, Avrupa'yı sarsan ulusçuluk akımları, çok uluslu Habsburg İmparatorluğu'nun temellerini sarsmaya başladı. Macarlar, Çekler, Hırvatlar, Polonyalılar. Her ulus kendi devletini kurmak istiyordu. Habsburg İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu olarak reform yapmaya çalışsa da, bu sadece bir ertelemeden ibaretti. Son büyük Habsburg İmparatoru Franz Joseph, 68 yıl boyunca tahtta kaldı. Karısı, efsanevi güzelliğiyle bilinen İmparatoriçe Sisi'nin trajik ölümü, oğlunun intiharı ve nihayetinde yeğeni Arşidük Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da öldürülmesiyle patlak veren 1. Dünya Savaşı, hanedanın sonunu getirdi.
1918'de, savaşı kaybeden imparatorluk dağıldığında, 1000 yıla yakın bir süredir Avrupa'nın kaderini elinde tutan Habsburg Hanedanı da tarih sahnesinden çekildi. Bugün Avrupa'nın pek çok şehrinde, Viyana'dan Madrid'e, Prag'dan Budapeşte'ye kadar, Habsburgların mirası yaşıyor. Sanat eserlerinde, mimaride, müzik salonlarında ve hatta Avrupa aristokrasisinin soy ağaçlarında. Onlar, kılıçtan çok mühürle, fetihlerden çok nikahla imparatorluk kurmuş, üzerinde güneş batmayan toprakları yönetmiş bir hanedandı. Habsburglar, Avrupa'nın hem görkemli barok ihtişamının hem de çok uluslu kimliğinin, hem gücün hem de trajedinin en büyük sembollerinden biri olarak tarihteki yerlerini aldılar. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.